Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar. Günlerden pazar, biliyorsunuz. Geçen hafta pazar günü bir video yaptım. Başlığa yazmıştım. Bilmek ister misiniz nasıl 10 kilo verdim? Teşekkür ederim. Yorumlar geldi. Öğrenmek istiyorsunuz ve bu videoda açıklamasını yapacağım. Müsaade ederseniz gelin İsviçre'nin bu güzelliğini de bir görelim. Pazar günü sabahı. Bakın, gerçekten havada süper. Dışarıda hava sıcaklığı şu anda 12 derece. Şöyle hareket de edelim. Ondan sonra gelin keyifle muhabbet edelim ve size sırrımı söyleyeyim. Nasıl 10 kilo verdim ve daha da fazla vermek istiyorum. Kamera inşallah böyle iyidir. Ses iyidir. Herhangi bir sıkıntı varsa bana yazarsınız. Ona göre teknik hatalarımızı devamlı her gün, her hafta düzeltmeye uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar, nasıl kilo verdim? Kolay değildi. Kilo vermek gerçekten zor. Yalnız insan istemesi lazım kilo vereceğim diye. Ben ilk önce ne yaptım? Bakın, fazla vaktinizi almayacağım. İşi gücü olan 1-2 dakika da zaten her şeyi öğrenecek. Ondan sonra çekip gider. Ve benim muhabbetimi de daha fazla dinlemek isteyen arkadaşlar da kalır. Arkadaşlar, ilk önce ekmek. Ekmek 0. Kendi kendime dedim, ya Murat, sen ekmek yemezsen oğlum senin karnın nasıl doyacak? Ama doyuyormuş. Ben işe giderken devamlı yanıma alırım. Nasıl deniyor o? Böyle beyaz peynir, domates, salatalık, böyle şeyler yanıma alırım. Biraz meyve, varsa biraz kaşar peyniri alırım. Yoğurt alırım. Böyle ürünlerle kendimi beslerim. Yani öğlen yemeğinde bunları yerim ve yanında bol bol tabii ki ekmek. Unuttum. Varsa sucuk, buna benzer. Burada soğuk halde tavuk göğsü var ve fiyatı İsviçre'de gerçekten ucuz. Ondan yanıma alırım. Değerli izleyiciler, arkadaşlar, ekmek 0. Ve inanın bana, ilk baştan, yani şöyle ilk bir hafta var ya, çok zorluk çektim. Çekmedim değil. Karnımı doyuruyordum ama karnım doymuyordu. Zaten bütün gün böyle aç hissediyordum kendimi. Ama bu bir hafta sonra geçmeye başladı. Vücut, mide alışmaya başladı ve en mühim olan kafa meselesi. Akşamları makarna, pilav, bunları çok tüketiyordum. Yani aşırı fazla yediğim için makarna bilhassa kilo aldırıyor. Makarnaya bilhassa bakın, un ürünlerine dikkat. Ekmek olsun, makarna, bunlar hep undan yapılıyor. Makarnayı 0 dedim. Zorluk çektim mi? Çektim. Şimdi nasıl derseniz idare ediyor. Devamlı böyle biraz aç hissediyorum kendimi. Ama sıhhatım çok iyi. Bu kilo vermeden evvel bazı sıhhatte sorunlar yaşamaya başladım. Doktoruma başvurdum. Doktorum kan kontrolü falan yaptı. Kanda da zaten belli oldu. Kilolu olduğum için karaciğerde hafif hafif yağ kaplama başlamış. Arkadaşlar, bizim için en tehlikeli şey şeker. Ne yaptım? Kahve olsun, çay olsun, artık şeker 0. Yani bu şeker yedekleri de var. Ondan da kullanmıyorum. O da 0. Şimdi müsaade ederseniz, arkamda herhalde bir genç geliyor. Bunun herhalde acil hastası olabilir. Yapıştı arkama. Şimdi yol verdim mi de gitmez. Her neyse, Murat, moralini bozma. Arkadaşlar, şekerde kaldık. Şeker bizim için çok tehlikeli. Şeker aslında en büyük düşmanımız ama şeker neyin içinde yok ki? Ketçap alıyorsun, içinde şeker var.
Efendime söyleyeyim, burada ufak salatalıklar satılıyor. Turşu halinde böyle ufacık ufacık, kornişon deniyor burada. Onun içinde bile şeker var. Aslında tuzlu bir madde. Şeker mümkün oldukça sıfır. Haftada kendime dedim ki bir kere Joker günüm. Yani Türkçe'de nasıl deniyor? Yani o şanslı günüm. O günümde biraz kendime pasta müsaade ediyorum. Şekerli bir ürün müsaade ediyorum. Bu eskiden arkadaşlar, ya gerçekten inanın bana, oturdum mu 100 gram çikolata bitti. Yani gidiyordu. O 200 gramlıları satılıyor. İçinde böyle büyük büyük fıstıklar var burada. 200 gramlık paketi açtım mı, aman Allah'ım, 200 gramı da tüketiyordum. Onun için artık hanıma da dedim, bu büyüklerden alma. Ufağından alıyoruz ve hepsini değil 1/4'ünü tüketiyorum. Ve biraz evvel dediğim gibi devamlı biraz açım. Ve spora gelince arkadaşlar, direkt olarak fitness'e başlamadım ama ne yapmaya başladım? Bakın, büyük sır bir de bu. Mesela çalışırken 3. kata, 4. kata, 5. kata çıkacağım, asansörü kullanmıyorum. 5. kata çıkacaksam, benim akciğer sorunum var. Biliyorsunuz ben akciğer kanseri geçirmiş bir adamım. %100 akciğerim de yok. %65 civarında akciğerim var benim. 5. kata çıksam da yavaş yavaş çıkıyorum ama yürüyerek çıkıyorum. Ve bu ne olmuş oluyor? Kalori yakmış oluyorsunuz. Vaktim olduğu zaman işten sonra yürüyüşe gidiyorum. Yavaş yürüsem de 1 saat yürüyüşe gittim mi şöyle bir 400-500 kalori yakmış oluyorum. Yani benim tempoma göre yavaş. Belki siz yavaş yürüdüğünüz zaman 600 kalori yakarsınız, belki 800 kalori yakarsınız, belki 200 yakarsınız. Buna bir şey diyemem. Ben kendime göre konuşuyorum şimdi. Şöyle bir 400-450 kalori yakıyorum. Yalnız dikkat ettiğim şey, yani yürüyüş yavaş da olsa kalp atışı biraz yükselmesi lazım. Yani öyle iyice de öyle sallana gidersen tabii ki kalori yakıtın azalır. Yani kendimi biraz da olsa zorlamaya gayret ediyorum ki kalori yakısı, yani yürüyerek, merdiven çıkarak, ne demek istediğimi anladınız. Bazen öyle oluyor ki alışverişe gittiğim zaman park alanında en son yere park ediyorum ki daha uzun bir mesafe yürüyeyim. Yani kendimi cezalandırıyorum ama bir taraftan da kazanmış oluyorum kendimi cezalandırarak. Yani benim için iyi. Şimdi diyeceksiniz, peki sonuçta ne var? Arkadaşlar, sonuçta şu var. 10 kilo verdim, inanın kendimi artık iyi hissediyorum ve üstünde duracağım ve daha da fazla vereceğim. Yani şöyle bir 5 kilo daha verirsem veya bir 10 kilo daha verirsem, ama tam yani süper olur. Bir 10 kilo daha verirsem yani süper olur sıhhat için. Ve ben bunu kime yapıyorum? Kendime yapıyorum. Uykum değişti, yürüyüşüm değişti, moralim değişti, moralim düzeldi ya. Gerçekten bundan evvel yani kiloluydum, çabuk yoruluyordum, sinirleniyordum, böyle kendi kendime sinirleniyordum. 3. kata çıkacağım, zor çıkıyordum kilolu olduğum için. Çalışırken bir de yanımda tabii ki malzeme var, malzemeyi de taşıman lazım. Gerçekten yani hayatımdan pek memnun değildim ve doktora gittim, tekrar söylüyorum. Doktor da bana dedi, bak dedi, senin dedi tek yapacağın iş dedi kilo vermen lazım. Dedik nasıl yapacağız? Bana ondan sonra beraber şöyle bir konuştuk. Dedi böyle. Bu söylediklerimi bana yazdı. Ve onun dediklerinden arkadaşlar kilo verebildim ve çok teşekkür ederim kendisine. Ve çok iyiyim. Bazen şimdi şöyle bir şey oluyor. Akşamları televizyonda seyrederken şeytan dürtüyor. Yani bir şeyler ye diye. Hiç dayanamadığım zaman eskiden
Yol verdim, işaret veriyorum. Kusura bakmayın. Aile geçecek tabii ki. Ufak çocukları var. Herkese nasip etsin. Allah analı babalı büyütsün. Nerede kalmıştık? Şimdi ipin ucunu kaybettim. İpin ucunu. Arkadaşlar her neyse. Bakın. Doktorla konuştum. Doktor bana şöyle yapacağım, böyle yapacağım dedi. Televizyonun karşısındaydık. Hiç dayanamadığım zaman eskiden gidiyordum, buzdolabından çikolata alıyordum. Ben çikolatayı soğuk yiyen insanım. Ve şimdi çikolatayı da değiştirdim. Ve azıcık yiyorum ve siyah çikolata. O fazla kilo aldırmıyor. Bak, siyah çikolata ve az. Azıcık böyle tadımlık. Ama karnın aç diyorsun, yani dayanamayacağım diyorsun. Ben böyle uyuyamayacağım diyorsun. Varsa peynir, kaşar peyniri. Azıcık şöyle bir 50 gram kadar kaşar peyniri yiyin. 30 gram da yeter. Mideyi bir kandırmış oluyorsunuz ve tokluk hissediyorsunuz. Bakın, bir deneyin. Deneyin. Bu kadar basit. Arkadaşlar bu arada Kanton Thurgau'da geziyoruz. İnşallah bu görüntüler de hoşunuza gitmiştir. Pazar sabah erken. Ya onun için incin fazla dışarıda da yok. Görüyorsunuz arada bir araba geliyor. Arada bir aile görüyorsunuz. Bazısı bu saatlerde köpeğini gezdirmeye gidiyor filan veya geri dönmüş oluyor veya geri dönüyor, gidiyor böyle. Yani daha erken olduğu için kusura bakmayın, fazla insan yok. Zaten buraları, bizim yaşadığımız yerler çok sakin yerler. Burada fazla insan yok ve ben çok rahatım. Başka bir yere taşınmak da istemiyorum. Ve böyle kalsın. Sabahları kalktık mı kuş sesinle, horoz sesinle uyanıyoruz. Güzel bir köy. Etrafımızda çiftçiler var. Hayatımızdan memnunuz. Yani bu sakinlik bizim çok hoşumuza gidiyor. Bana bazen yazıyor arkadaşlar. Ya burada sen nasıl yaşarsın? İn yok, cin yok. Valla öyle bir güzel yaşıyoruz ki ne bileyim, hiç başka bir şey aratmıyor. Bu arada 12 dakika oldu. İsterseniz böyle videolar daha gelebilir. İsterseniz böyle muhabbetler de gelebilir. Bana yorumlarda yazın. Kilo vermek için bir sorunuz varsa elimden geldiği kadar tabii ki cevap veririm. Ben bunun uzmanı değilim ama elimden geldiği kadar cevap veririm. Hepinize buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.